Bir yapay zeka düşünün. ChatGPT kadar zeki ama Elon Musk'ın elinden çıkmış, tornasından geçmiş. İşte bu xAI'nin yeni modeli Grok 3. Peki bu yapay zeka diğerlerinden gerçekten farklı mı? Yoksa sadece Musk'ın bir başka projesi mi? Bugün Grok'un nasıl doğduğunu, Grok 3'e nasıl evrildiğini ve Musk'ın yapay zeka ile neyi hedeflediğini beraber keşfedeceğiz. Önce şunu soralım. Grok 3 tam olarak nedir? Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen bu yapay zekanın modeli Şubat 2025'te tanıtıldı. İddiası büyük. Matematik, bilim ve kodlama gibi alanlarda rakiplerine yani ChatGPT, Google Gemini, Cloud ve diğer modellere kafa tutmak. xAI'nin Grok 3'ü Memphis'teki Dev Colossus veri merkezinde 200 bin GPU ile eğittiğini söylüyor. Bu önceki model Grok 2'den çok daha fazla işlem gücü demek. Ama Grok 3'ün hikayesi burada başlamıyor. Biraz geriye saralım. Grok ilk olarak 2023'te xAI'nin bir projesi olarak ortaya çıktı. xAI 2023'te Elon Musk tarafından kuruldu ve amacı insanlığın evreni anlama hızını arttırmak. Elon Musk'ın OpenAI'den ayrıldıktan sonra ki unutmayın 2015'te de oraya ortaktı, farklı bir yol çizmek istedi. OpenAI'nin ChatGPT gibi modelleri popülerleşirken Musk daha doğru ve pratik bir yapay zeka peşindeydi. İşte Grok böyle doğdu. İlk Grok 2023'ün sonlarında tanıtıldı ve espriyle doğrudan cevaplarıyla dikkat çekti. Otostopçunun Galaxy rehberinden ilham alınmıştı. Hatta adı bile oradan geliyor. 2024'te Grok 2 geldi. Daha hızlı, daha zekiydi ve X platformundaki verilerle beslenerek gerçek zamanlı bir yapay zeka haline geldi. Ama asıl sıçrama Grok 3'lü oldu. xAI bu modeli sıfırdan değil, önceki Grok'ların üzerine inşa etti. Daha fazla GPU, daha karmaşık algoritmalar ve X'ten gelen devasa veri setleriyle Grok 3 Şubat 2025'te sahneye çıktı. Peki bu gelişim neyi değiştirdi? Grok 3 farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış bir model ailesi sunuyor. Mini ve Reasoning versiyonları var. Hadi gelin bu özelliklere bir bakalım, bu evrimin nereye vardığını da beraber görelim. Grok 3'ü ilginç kılan şey sunduğu çeşitlilik ve geleceğe yönelik potansiyeli. İlk olarak iki ana versiyonu var. Grok 3 Mini'nin hızlı ve pratik cevaplar için tasarlanmış. Mesela bir soruya anında çözüm istiyorsanız devreye giriyor. Grok 3 Reasoning ise daha derin işler için karmaşık matematik problemlerini çözmek, kod yazmak ya da bilimsel analizler yapmak için kullanılıyor. Örneğin bir üniversitede kuantum fiziği çalışıyorsunuz diyelim. Grok 3 size denklemleri çözmekle kalmıyor. Bu formül neden böyle işler diye açıklamasını da yapabiliyor. Ve bunların hepsini size adım adım gösterebiliyor. Ama asıl heyecan verici kısım gelecekte neler yapabileceği. Görüntü analizi özelliği var mesela. Bir fotoğraf yüklüyorsunuz, o da içeriğini tarayıp size bilgi veriyor. Düşünsenize bir gün Grok 3'e Mars'tan gelen bir kaya fotoğrafını gösterip bu hangi mineral diye soruyorsunuz ve o size anında analiz sunuyor. Ya da bir içerik üreticisiniz ve çektiğiniz bir videoyu yüklüyorsunuz. Grok 3 şu sahnede ışık düşük, şunu ekle diyerek size düzenleme önerileri yapıyor. Bu sanırım benim ihtiyacım olan bir şey. Bu arada ChatGPT'de olduğu gibi Grok 3'te de sesli iletişim yakında geliyor gibi gözüküyor. Hatta bazı kullanıcılar açıklamaya başlamış. Grok 3'te sanki bir arkadaşınızla konuşur gibi iletişim kurabileceksiniz. Mesela bana bir iş planı taslağı hazırla diyorsunuz. O da size sorarak adım adım bir strateji oluşturabiliyor. İleride bu özellikler daha da gelişirse ne olur? Belki Grok 3 bir öğrencinin sanal öğretmeni olabilir. Ona sınavlara hazırlanırken kişiselleştirilmiş dersler verebilir. Ya da bir girişimci için pazar analizinden ürün tasarımına kadar her aşamada yardımcı olabilir. Belki de bir sanatçı için bu çizimi nasıl geliştiririm sorusuna bile yaratıcı fikirler sunabilir. Hem de bunların hepsini sadece yazışarak değil, karşılıklı sohbet olarak yapabilir. Tabii bu özellikler şimdilik test aşamasında ve ne kadar işe yarayacağı kullanımına belli olacak. Ama Grok 3'ün bu kadar güçlü bir hesaplama kapasitesiyle geldiğini iddia ediyorsa bunu bir testte görmemiz lazım. Bu arada lütfen korkmayın. Daha önce yaptığım ChatGPT, Cloud, Gemini, DeepSeek karşılaştırması gibi komplike bir Goldbach teoremi vesaire gibi soruyla gelmeyeceğim. Hatta sorunun kendisini de ona yazdırtacağım. Bakalım basit bir soruyu kendisi yazsın ve ChatGPT ile karşılaştırmamı istiyorum. Grok 3'e kendini gündelik hayatı içine alacak şekilde bir soru sor dedim. O da bana ortalama bir insan hayatı boyunca ne kadar kahve parası harcar? Bana bunu mantıklı bir hesaplamayla söyle ve sonucu şaşırtıcı bir şekilde bağla diye kendi sorusunu kendisi yazdı. Ben de bu soruyu kalktım hem Grok'a hem ChatGPT'ye sordum. Tahmin edebileceğiniz gibi zor bir soru değil ama ikisinin birden yaklaşımını görmek için de hızlı bir geri dönüş olur aslında. Grok 3'ün cevabı şöyle oldu. Ortalama ömrü 80 yıl olan kahveye 20 yaşında başladığımızı varsayarsak 60 yıl eder. Günde bir kahve 20 lira desek hem evde hem dışarıda içmeyi de düşünürsek yılda 7300 TL, 60 yılda 438.000 TL olur. Şaşırtıcı olan şu, bu parayla 2025'te bir elektrikli arabanın çeyreğini alabilir ya da İstanbul'da 3,5 yıl kira ödeyebilirsin dedi. Grok'un bir kahvenin 20 lira olduğunu düşünüyor olması beni çok şaşırttı.
Aynı soruya ChatGPT kahve fiyatını 3,5 dolardan aldı ve günlük kahve miktarını 1,5 bardak olarak planladı. Bitirirken de eğer bu kahve parasını %7 faizle bir yatırıma koysan 80 yaşına geldiğinde yaklaşık 2 milyon dolarlık bir servete sahip olabilirsin. Yani her kahve içinde aslında bir yudumda milyoner olma şansını içiyorsun diye de akıl verdi. Burada baktığınız zaman aslında ikisinin de örnekleri ve sonuçları aslında aynı. Sadece rakamlar farklı, kullandıkları para birimleri farklı. Ama ChatGPT'ninki daha gerçekçi. Elbette bu iki dev yapay zekayı karşılaştırmak için yetecek bir sorun değil bu. Bunun için daha detaylı videolar çekmemiz şart. Bir önceki çektiğim video gibi. Fakat açıldığı günden beri kullandığım Grok 3 için en azından kendi kullanımından size örnek verebilirim. Rapor inceleme ve üretme kullanımında ben Cloud'u kullanıyordum. Bariz bir şekilde Grok 3 daha hızlı ve keyifli sonuçlar veriyor. İçerik kontrolü ve fikirleri konusunda ChatGPT'yi kullanıyorum. Çıkan sonuçları da Cloud'a kontrol ettiriyordum. Grok 3 bu ikisinin birlikte yaptığı şeyi tek başına yapabiliyor ve hatta saçma limitlere de takılmıyorum. Fakat özellikle söyleyebilirim ki görsel üretme kabiliyeti hem çok komik hem de çok iyi. Gelin şimdi beraber saçma birkaç görsel üretelim. Birkaç tane saçma prompt yazalım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. İlk görselde muhteşem ikiliyi birer YouTuber olarak konumlandıralım. Görsellerdeki detaylara mutlaka dikkat edin. Evet, sonuç tabii ki de tam istediğimiz gibi giydirmedi. Çünkü biz Sam Altman'ı polis olarak istemiştik. Ama gerçekliğin farkında mısınız? Gerçeklik inanılmaz derecede ürkütücü değil mi? Şimdi gelin çok saçma bir şey üretelim. Sam Altman Elon Musk'a çay servisi yapsın. Elon Musk da havuzdan geri dönmüş olsun. Bu hepimizin rüyaların saçmalığı gibi oldu. Şimdi de gelin para sayma makineli Elon Musk düşünelim. Ama tabii ki de biliyorsunuz Elon Musk'ın serveti o kadar büyük ki para sayma makinelerinin yeteceğini asla zannetmiyorum. Gelin iyice saçmalayalım. Elon Musk'la Donald Trump'a Galata Kulesi'nin önünde halay çektirelim. Ama gördüğünüz gibi Elon Musk'ı sorunsuzca üretebilirken Donald Trump da takıldı. Elon Musk'ın yapay zeka vizyonu ve Grok 3'ün bu konudaki yerinden de biraz bahsetmek lazım. Elon Musk'ın yapay zekaya bakışı Grok 3'ün temelini oluşturuyor. Musk, yapay zekayı evreni anlama aracı olarak görüyor. XAI'nin amacı da bu. İnsanlığın evrenin sırlarını çözmesine yardım etmek. Tesla'da arabalar, SpaceX'te roketler derken şimdi yapay zeka ile bu hedefi bir adım öteye taşıyor. Ama burada ilginç bir soru var. Grok 3 sadece XAI ile sınırlı mı kalacak yoksa Elon Musk'ın diğer şirketlerine de altyapıya destek verecek mi? Düşünsenize Tesla'da otonom sürüş sistemleri zaten yapay zeka ile çalışıyor. Grok 3'ün gelişmiş muhakeme ve görüntü analizi yetenekleri Tesla araçlarının çevreyi daha iyi anlamasını sağlayabilir. Mesela karmaşık trafik durumlarında daha hızlı ve güvenli kararlar alabilir ya da yayaları, tabelaları anında tanıyabilir. Bu Tesla'nın tam otonom sürüş hedefini hızlandırır mı? Neden olmasın? Hatta şu anda biliyorsunuz sürücüsüz taksileri de görücüye çıktı. Yakın zamanda muhteşem bir güç olarak hepsi birleşebilir. SpaceX tarafında da durum farklı değil. Roket fırlatmaları, uzay araçlarının bakımı ya da Mars görevlerinde veri analizi gibi işler var. Grok 3 mesela bir Mars kolonisi için en iyi yerleşim yerini analiz edebilir ya da roket tasarımlarını optimize etmek için simülasyonlara koşabilir. Avantajı şu, Musk'ın şirketleri zaten devasa veriler üretiyor ve Grok 3 bu verileri işleyerek hem zaman tasarrufu sağlayabilir hem de insan hatasını azaltabilir. Üstelik X platformundan gerçek zamanlı verilerle beslendiği için bu entegrasyon daha dinamik hale gelebilir. Bu arada tabii ki Elon Musk'ın vizyonu sadece teknik bir mesele değil. O, OpenAI'nin kurucularından biriydi ama sonra ayrıldı. Peki neden? Kendi deyimiyle farklı bir yol çizmek istedi. Grok'un doğuşu da işte bu ayrılıkla başladı. Grok 3'te maksimum doğruluk diye bir ilke var. Yani VR modeller gibi yuvarlak klişe cevaplar vermek yerine daha net ve doğrudan bir yaklaşım benimsiyor. Politik doğruculuktan uzak durup gerçeği ön plana çıkartmayı hedefliyor. Bu riskli ama dikkat çekici bir hamle. Ve bu vizyon Grok 3'ün hayatımıza nasıl girebileceğini de şekillendiriyor. Peki Grok 3 hayatımızda neleri değiştirebilir? Elon Musk'ın bu vizyonu bizim gibi teknolojiyle iç içe yaşayanlar için ne anlama geliyor? Mesela öğrencisiniz ve bir fizik ödeviyle boğuşuyorsunuz. Grok 3'e soruyorsunuz, o da size çözümü sade bir şekilde açıklıyor. Ya da bir projede kodunuz takıldı, Grok 3 devreye girip şurayı düzelt diyor ve günlük işlerde pratik bir yardımcı olabiliyor. Oyun severler için de ilginç bir detay var tabii ki de. Elon Musk Grok 3'ün NPC diyaloglarını daha akıllı hale getirebileceğini söylüyor. Bunu zaten ChatGPT'nin çıktığı günden beri konuşuyoruz. Yani aslında baktığınız zaman Grok 3 özelinde olmasa da ileride oyunlarda daha gerçekçi karakterle karşılaşmamız da olası. Bu arada biliyorsunuz şu anda X Premium Plus kullanıcıları Grok 3'ü deneyebiliyor ama geniş kitlelere de ne zaman ulaşır belli değil. Tabii bu kadar güçlü bir araç deyince gelecekte biz neler beklediğini de açıkçası merak ediyorum. Grok 3'ün hikayesi burada bitmiyor. XAI bu modelin sürekli geliştiğini ve belki Grok 2'nin açık kaynaklı olabileceğini söylüyor. Bu yapay zekayı kendi ihtiyaçlarımıza göre şekillendirebileceğimiz anlamına gelebilir. Ama bir yandan da akla şu geliyor. Bu kadar zeki bir yapay zeka kontrol edilmesi zor bir şeye dönüşür mü? Elon Musk bile geçmişte yapay zekanın risklerinden bahsetmişti ve üstüne bastıra bastıra bunu sürekli gündeme getirmeye devam ediyor.
Sizce Grok 3 insanlık için bir fırsat mı yoksa dikkatli olmamız gereken bir güç mü? Bu soruda sizin yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bir önceki ChatGPT, DeepSeek, Google Gemini ve Cloud karşılaştırmasına ChatGPT insan benim için bir engel, yakında ona ihtiyaç duymam diye korkutucu bir cevap vermişti. Sizce Grok 3 de bunun önünü açanlardan bir tanesi mi? Ben Arman Acar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, eleştirilerinizi, her şeyi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.